Evet, bugün Apart. Porto'dayım. Tabii ki de kahve yapacağım. Kahve iyi geldi. Ayakkabı giymeyi unutmuşum. Oradan da İstedikleri kadar konuşabilirim. Vigo'dan İspanya'ya dönerken şu arkada gördüm. Sao Gonçalo'nun Şu anda daha doğrusu Sevilla'da bir gece. Kapatıyorum. Görüşürüz. Evet, bugün Porto'ya gidiyorum. Ama tren 1,5 saatlik bir rötar yaptı. Sebebi ise bir kaza olmuş. Kazadan dolayı yollar kapalı, tren yolları kapalı ve şu anda da yollar açılmış fakat beklemekte olan bütün trenleri sıraya sokuyorlarmış. Dolayısıyla bize ne zaman sıra gelecek bilmiyorum. Uçağım da 20.50'de. Saat şu anda 17.10. 3,5 saatim var ortalama. 3,5 saatte görevliye sordum. Seni uçağa yetiştireceğim dedi. Şimdi çevreyi göstereyim. Şöyle. Böyle işte şu anda bekliyorum. Buradan Charles de Gaulle Havalimanı'na gideceğim. Oradan da Porto'ya geçeceğim. Bir aksilik olmazsa. Umarım uçak da böyle bir yarım saat 45 dakika rötar yapar. İlk defa. Bazen insan rötara da istiyor. Bazen rötara da seviniyor. Az önce yanlışlıkla first class'a bindim. Bomboş. Dedim ya ben yanlış bindim buraya ama biraz beklim. Eğer görevli gelirse diyecektim ki ya ben yanlış bindim yerimi bulamadım. Buraya oturun diyecektim. Sonra bekliyorum kimse binmiyor. Bunlar anons yaparken hoparlörler o kadar kötü ki hoparlörler patlak. Korkunç bir anons olamaz. Sonra bekle vagon bomboş kimse gelmiyor. Sonra birine sordum dedim niye gitmiyoruz? Dedi ki bir kaza var o yüzden 1 saat rötar. Meğer vagonun boş olması sebebi insanlar herkes peronda bekliyormuş. Tren hızı arttı. Trene bindim. Charles de Gaulle Havalimanı'na. Yaklaşık 1,5 saatte direkt varabiliyorum. Trene binip direkt havalimanının içinde inmek acayip konforlu bir olay. Ki Paris gibi büyük ve karmaşık bir şehir için çok büyük bir konfor. O yüzden treni bekledim. Tren daha da gecikse işte başka seçeneklere bakacaktım. Fransa Türkiye gibi dağlık bir ülke değil. Muhtemelen bizden daha önceki bir jeolojik zamanda oluştuğu için dağlık değil. Dolayısıyla trenle bir yerden bir yere giderken tünellerden geçmiyorsunuz. En fazla işte böyle tepeler var küçük. O tepelerin arasındaki yollardan geçiyorsunuz. Şu anda olduğu gibi. Bir de bu bölge Normandiya tarafları, kuzey taraflar. Buranın iklimi Karadeniz'e benziyor. Böyle sarı sarı. Sarı sarı kimin yarı? Evet şu anda şöyle koridordayım. Burada bir koltuk var. Koltuğa oturdum. Bu koltuktan çekim yapıyorum şu anda. Tarkan'da apart. Dışarısı bu şekilde. Hissi çok güzel. Şimdi şöyle zoom yapınca gökyüzü sabit kalıyor. Burada o his yaşanmıyor. Az önce daha iyi yaşanıyordu. Evet böyle işte. Bu da bir tren yolculuğu. O zaman ne yapalım? Havalimanında görüşmek üzere. Evet. Şu anda neredeyim? Porto'dayım. Buraya gelene kadar başıma birçok şey geldi. Öncelikle tren 1,5 saat rötar yaptı. Tren hareket etti. Abi ben durağı karıştırdım. Bir kadınla arada böyle sohbet ediyordum. Anonslar çünkü anlaşılmıyor. Daha önce söylemiştim. Hoparlörler çok kötü. Ne diyor vardık mı varmadık mı arada kadına soruyorum böyle. Kadınla çat pat İngilizcesi var. Neyse en son bir durağa geldik. Bura havalimanı mı dedim. Evet dedi. Ödeyince ben de indim. Biraz böyle yürüyen merdivenden çıktım baktım orası havalimanı değil. Allah dedim geri iniş de yok. Tren gitti. Kaldım orada öyle. Saat kaç? Saat 7 falandı. Ondan sonra hemen görevliye gittim satış ofisine. Durumu anlattım. Biletimi gösterdim. Dedim ki böyle benim havalimanı biletim vardı. Fakat böyle bir durum oldu. Gidemiyorum şu anda. Baktı sıradaki trenlere. Gel dedi ben arkadaşa götüreceğim. Saat 19.56'da bir Strasbourg treni vardı. Ya da Lille treni. Dedi ki bu tren havalimanından geçiyor. Bu trenle gidebilirsin. O tren de o 1,5 saatlik rötardan etkilenmiş. Normalde 6,5 treniymiş. Ama 1,5 saat rötar yaptığı için ben o erken inip ve rötar yapan trene yetişmiş oldum. Neyse havalimanına vardım. Charles de Gaulle havalimanı çok büyük. 3 terminal var. Neyse ki Avrupa uçuşları Terminal 2'den gerçekleşiyor. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Terminal 2 içerisinde zaten tren istasyonda. Neyse ben terminalde indim. Koştur 2F'ye. Koştur kalabalığın arasına geç falan. İlk defa havalimanında böyle koşuyorum. Ama rezil bir koşuşa. Kemer takmamıştım. Güvenlikten hızlı geçişim diye. Pantolonum bir yandan düşüyor. Atletim çıkıyor. Montum düşüyor, çantam düşüyor böyle. Böyle karım 5 çocukla beni ortada bırakmış. Başka bir adamın kaçmış da ben kadının peşinden koşuyorum gibi yani böyle. Neyse sonra güvenliğe vardım.
Güvenlikten geçtim. Orada birkaç kişi vardı. Dedim ben çok geç kaldım. Geçebilir miyim? Geçtim. Abi koştur kapıya vardım. Neyse ki uzun bir kuyruk vardı. Rahatladım. Telefona elime attım. Arkadaşı arayacağım. Telefon yok. Telefonu da güvenlikte unutmuşum. Geri bu sefer güvenliğe tekrar koştum. Ondan sonra benim geçtiğim X-Ray kapanmış. Dedim insanlar yok, az önce 2 dakika önce burada birileri vardı. Hemen orada bir güvenliğe dedim ki ben telefonumu unuttum dedim. Telefonlar koydukları bir masa varmış. Oraya gittim. Orada görevliler poşete koyuyorlardı telefonu. Dedim bu benim. Kilidi aç dediler. Face ID ile kilidi açtım. Tamam. Telefonumu aldım. Kapıya geri döndüm. Bu arada garda trenden indiğim yerdeki yürüyen merdiven ve normal merdiven de kapalıydı. Orada bir asansöre koştum. Asansör önünde kuyruk var. Asansör halen 2. katta gelmiyor. İleride başka merdiven varmış. Oraya doğru koştum. Yürüyen merdiven daha ilerideydi. Valizi elime aldım. Normal bir merdivenden koşa bir de valizle merdiven tırmandım falan. Yani o kadar aksilik üzerine neyse ki trene yetiştim. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de Türk kahvesi! yapacağım. Yapmadan önce Türk kahvesi makinesiyle ilgili bir tavsiyem var. Şunu asla makineye atmayın. Bir arkadaşım bunu makineye atmış ve bunu bozmuş. Bu bulaşık makinesine konulmaz. Zaten sadece kahve yapılıyor bunda. Bunda köpük bile değmesine gerek yok. Şimdi suyla çalkala geç. O arkadaş benim. Böyle şu cezveyi aldım makineye koydum. Ve bozuldu. Ve yedek parçası sadece yurt içi satılıyormuş. Çok heyecanlıyım çünkü 3 hafta sonra kahve içebileceğim, Türk kahvesi. Yaklaşık 3 haftadır makinemin cezvesi bozuk. Dediğim gibi. 3 hafta sonra Porto'ya kahve içmeye geldim. Kahvemi içip döneceğim. Saat 23.35. Kahve içmeye engel mi? Asla değil. Ter kokusu çok önemli, biliyor musunuz? Taksi şoförü ter kokuyordu. Ya bu arada bagajın kapağını açtığım anda buram buram bir ter kokusu geldi burnuma. Neyse valizimi koydum, kapattım. Bindiğim gibi pencereyi açtım. Neyse ter kokmayın ya, dikkat edin, gözünü seveyim. Abi biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela otobüste falan artık bazen ter kokuları böyle oluyor ya. Fosilleşmiş oluyor böyle. Yani o ter kokusuna da böyle kart basması gerekiyor ya, böyle. O hale geliyor. Allah esirgesin. Yani böyle yadırgıyorum. Umarım öyle bir duruma düşmem. İnsan yadırgadığı şey yaşar ya. Böyle çok aşırı fosilleşmiş bir ter kokusuyla gezmek zorunda kalacağım bir yaşam içerisine düşmem. Allah'ım ben oraları düşünme. Spanya'daki dinim zahmet. Fırat vardı. Fırat karikatürü. Sanırım daha canlı konuşmam lazım. Çok sakin konuşuyorum. Kendi kendime heyecanlı konuşmak da bir garip olurdu ya. Evet arkadaşlar, şu anda Porto'dayım. Hepiniz Porto vloguma hoş geldiniz. Ne yapacağız? Porto'yu gezeceğiz. Porto'da Matosinhos'a, Gaia'ya, Foç'a gideceğiz. Ne çok bağırdım böyle de ya. Yoruldum. Günaydın. Normalde bu sabah böyle bir Porto sahiline, Foz tarafına koşuya çıkarım. Sonra havalimanına gider arkadaşımı alırım diyordum. Fakat bunu yapma imkanım aslında halen var ama bana yok çünkü bakın vaziyet şu. Evet, hava şu anda Porto'da bu halde. Bu tamamen sis. Sahile çıkmıyorum. Yine kahvemi yapacağım. Şu karşıda geniş bir manzara var. Ama sisten dolayı hiçbir şey görünmüyor. O yüzden evdeyim. Tabii ki de kahve yapacağım. Gece bir şey söylemeyi unuttum. Kahve içmek beni asla etkilemiyor. Hatta benim kahve içince uykum geliyor. Bunun sebebini araştırdım. Yani diyelim uykum gelmiyor. Bir Türk kahvesi içiyorum, uykum geliyor. Ben şimdi daha iyi anlıyorum. Ben ders çalışırken, üniversite sınavına hazırlanırken beni hiç etkilemiyordu. Yeni anlıyorum bunu. Kahve bende uyku yapıyormuş. Bana çok ilginç geliyor. Yargılamak bana düşmez tabii ama. Ya da düşer. Ya da yargılıyorum. Niye bana düşmesin? Benim bir aklım, bir bakış açım yok mu? Tabii ki de düşer. Yargılıyorum. Yargılıyoruz. Böyle bir seri yap. Yargılıyorum. Abi bu... Sesim yükseldi hemen. Kendi kendimi gaza getirdim ve... Abi süsleniyorlar, püsleniyorlar. Stüdyo ortamına giriyorlar. Baya böyle kaliteli çekimler yapıyorlar. Profesyonel çekimler yapıyorlar. Ve böyle anlatmaya başlıyorlar ya bir şeyleri. Hepsi birbirinden farklı şeyler anlatıyor. Ama hepsi anlattığı şeyden çok emin. Aynı haritalara bakıp, aynı bilgilere bakıp nasıl farklı yorumlar çıkarıyorlar? Bunu anlamıyorum. Yani abi aynı yere bakıyorsunuz. Sonuçta orada bir harita var. Haritadaki gezegenlerin, evlerin, burçların, açıların yerleri belli. Ama bu belirginliğe rağmen herkes nasıl farklı bir yorum yapıyor anlamış değilim. Kuzulkur. Yani aynı şeylere bakıp yorumlar çıkarıyorsunuz. Buradan astrologlara sesleniyorum. Ama biriniz mücadele edecek diyor. Diğeriniz özgürleştin diyor. Ya da en büyük mücadele özgürlük müdür? Ya da gerçek özgürlük mücadele mi gerek? Acaba astrologlar bizi böyle daha felsefi tartışmalar mı itmeye çalışıyorlar? Sanmam. Kahvem hazır bu arada. Buna süvari diyoruz. Bir ara ben şan eğitimi de aldım. 21 günde şarkı söylemeyi öğretiyorum diye böyle şeyler yapmak isteyenler olursa yapabiliriz. Ama ben şarkı söyleyebiliyorsam çok gaza gelirim. Böyle bir kalabalık grup şarkı söylerken bir tanesinin sesi güzel olur ve gırtlağı falan daha böyle biraz daha böyle nameler falan yapar. Kesin o ben olurdum yani hiç. Böyle diye böyle bağırır dururdum yani. Belki de Yüce Mevlam içimizdeki bu gizli hazineyi fark edip kendimize geliştirmesini istiyor ya. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Bir cevher var. Onu yanlış kalplere bıraktım. Güneş açıyor. Buranın ışığı güzelmiş böyle ya. Wow, çok iyi. Buradan çekeyim. Şimdi bu güneş açtı ya. Birazdan sis dağılacak. Zekisin, hayvan gibi zekisin.
kahve iyi geldi. Sis kalktı. Sis kalkmışken şöyle bir manzarayı göstereyim dedim. Bu arada ben Porto İstanbul'a benzetiyorum. Şu açıdan, ben zaten bir tek ben değilim muhakkak da. Şu açıdan benzetiyorum. Tarihi anlamda ve doğal güzellik anlamında çok zengin bir yer. Ama insanların değerini bilemediği ve gerçekten yok ettiği bir şehir gibi geliyor bana. Porto merkezde çekim yapacağım. Porto'da gerçekten çok güzel tarihi evler var. Çok güzel çiniler var. Ama o kadar bakımsız bir şehir ki. Biraz İstanbul'u anımsatıyor. Ayakkabı giymeyi unutmuşum. Terlikle gidiyordum az kalsın ayağımda. Şu terliklerle. Görünüyor mu terliklerim? Şu terliklerle çıkıyordum az kalsın yola. Ayakkabı giymeyi unuttum. Saçma. Porto sokaklarındayız. Amerika, Meksiko bir şeyler yazıyor. Şöyle bir ev. İsa'ymış o, bebek İsa'ymış. Baby Jesus. Baby Jesus. Evet, Dura Nehri'ne yukarıdan bakıyoruz. Evet, bir de akşam bakalım.